Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzet bombası bir pasta tarifi hazırlıyoruz. Yer fıstıklı, karamelli Snickers pasta tarifi. Bu nefis pasta tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak karamel nasıl yapılır onunla başlayalım. Genişçe bir çelik tavanın içerisine 1 su bardağı toz şekerini aldım ve kısık ateşte şekeri eritmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarından yavaş yavaş erimeye başladı. Kısık ateşte şekerin böyle çoğunluğu eriyinceye kadar hiç karıştırmadan bekliyorum. Şeker artık neredeyse tamamen erimiş vaziyette. Artık bu aşamada bir tahta spatula ile şekeri karıştırdım ve şekerin içindeki o bütün tanecikleri eriyinceye kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte tutuyorum. Şeker iyice eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum ve güzelce karıştırıp tereyağı ile şekerin bütünleşmesini sağlıyorum. Eğer bu aşamada tereyağını iyice karıştırdıktan sonra karamelin içerisinde hala erimemiş şeker tanecikleri varsa mutlaka o şekerler eriyinceye kadar bekleyin. Ve ardından içerisine 1 paket kremayı ekleyip güzelce karıştırın. Kremayı ilk eklediğinizde şeker sertleşecek, koyulaşacak. Hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ettikçe şekerin kıvamı açılacak ve kremayla bütünleşip çok güzel bir karamel haline gelecek. Şekeri eritirken mutlaka içindeki şeker taneciklerinin tamamının erimesine lütfen dikkat edin. Eğer şeker taneciklerinin tamamı erimezse hazırladığınız karamel soğuduktan sonra sertleşecektir ve taş gibi bir kıvama gelecektir. Bazı şekerler geç eriyebiliyor. Siz mutlaka karıştırarak eriyinceye kadar ocakta tutun ve başından ayrılmayın çünkü şeker çok çabuk yanabiliyor. Gördüğünüz gibi karamelimiz artık hazır. Şimdi sıcakken onu başka bir kabın içerisine aktarıyorum ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonraki kıvamını da şöyle göstermek istiyorum size. Çok güzel akışkan kıvamlı bir karamel hazırlamış olduk. Şimdi Snickers pastanın keki için 3 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve yumurtaların rengi açılıncaya kadar toz şeker ile iyice çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük olduktan sonra şimdi içerisine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket hamur kabartma tozunu ekliyorum. Kek malzemelerini de iyice karıştırdıktan sonra artık kek harcı hazır. Kral tacı şeklindeki kek kalıbına tereyağı ile iyice yağladıktan sonra içerisine hazırladığımız kek harcını döküyorum. Bu kalıbın yerine tart kalıbı kullanarak da aynı pastayı hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız keki soğuk fırına verdim ve 180 dereceye ayarlayıp yaklaşık 20 dakika kontrollü şekilde keki pişirdim. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra şimdi hemen servis tabağına çeviriyorum ve kalıptan çıkarıyorum. Kalıptan çıkarır çıkarmaz kekin üzerinden yaklaşık 1 su bardağı süt gezdiriyorum. Böyle her yerini güzelce ıslatacak şekilde sütü gezdirerek döküyorum. Şimdi kek için krem şanti hazırlayacağız. Burada 1 poşet krem şanti ve 1 çay bardağı süt kullanıyorum. Ancak hazırladığım krem şanti miktarı fazla geldi. O yüzden bu miktarın yarısını hazırlamanız yeterli olacaktır. Malzeme listesine de o şekilde yazacağım ben. Krem şantiyi iyice çırparak hazırladım. Şimdi hemen soğuyan kekin üzerinden hazırlamış olduğumuz krem şantiyi sürüyoruz. Eğer kek sıcaksa krem şantiyi sürmeyin çünkü krem şantiyi eritecektir. Mutlaka kek oda sıcaklığına geldikten sonra krem şantiyi sürerek hazırlayın. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız Snickers pastanın krem şantisini de güzelce düzelttim. Şimdi sıra geldi son aşaması olan karamelli fıstığını eklemeye.
Karamelimiz gördüğünüz gibi bu kıvamda. Şimdi içerisine yarım su bardağı yer fıstığı ekliyorum ve karamel ile yer fıstığını güzelce karıştırıyorum. Karamelli yer fıstığı da hazır. Şimdi onu pastanın üzerinden kaşık kaşık yavaş yavaş döküyorum. Karamel hala akışkan bir kıvamda olduğu için kenarlara çok yanaştırmadan döküyorum ki karamel sosunu kenarlardan çok fazla akmasın diye. Siz de bu sosu dökerken o şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi akışkan kıvamı hala devam ediyor. Soğuyuncaya kadar bir müddet bu kıvamda olacak. Soğuduktan sonra akmaz, merak etmeyin. Gördüğünüz gibi kenarlardan böyle çok hafif aktı. Çok da güzel görünüyor. Hazırlayabileceğiniz en kolay ve en güzel pasta tariflerinden bir tanesi. Yer fıstığı, karamel ve kek uyumu gerçekten muhteşem. Tam Snickers tadında bir pasta hazırlamış oluyoruz. Eğer böyle yer fıstıklı karamelli pasta tarifi arıyorsanız, Snickers pasta nasıl yapılır deyip Snickers pasta tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en lezzetli pasta tariflerinden bir tanesi bu Snickers pasta tarifi. Zaten bu pastayı daha önce de hazırlamıştım. Gerçekten binlerce kişinin denediği ve beğendiği bir pasta tarifi oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle size yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten eğer karamelli pasta tarifi, tart kalıbında pasta tarifi hazırlamak isterseniz mutlaka bu pasta tarifini deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.